Günaydınlar. Sabah seminerim vardı. Toplantı daha doğrusu. Onunla ilgili birazcık zaman harcadım. Zamanı kaçırdık biraz ama önemli değil çünkü şeye gidiyoruz. Dures'e gidiyoruz bugün. Buraya yakın 1,5 saat gösteriyor herkese. Otobüsler gene aynı yerden kalkıyor, şehir içi otobüsleri. Çok az bir para çevireceğim şimdi. Değiştireceğim. Ondan sonra yarın Kosova'ya geçiyorum. Kosova'ya geçmeden önce Doğu Terminaline giden, büyük otobüs durağına giden otobüsün kalktığı yere bir bakayım. Ona göre önceden hazırlanayım. Arkasından Dures'i beraber keşfedelim. Sıcak ama olsun, artık yapacak bir şey yok. Zaman az. Dures'i gece de görmek isterdim. Hosteller de güzel aslında, uygun fiyatlı oralarda da. Gelirseniz eğer zaman harcayabilirsiniz orada da. Zaten videoda şimdi göreceksiniz. Gördükten sonra kendiniz karar verirsiniz. Deniz turizminin olduğu bir yer Arnavutluk'ta. Terminale giden otobüse baktım. 8A gidiyor. Nereden gittiğini de yarın giderken göstereceğim tekrar. Benim kaldığım hostele çok yakın. Burada dikkat edin, 2 tane büyük terminal var. Bir tanesi şehirler arası olan, benim dün gittiğim, bir önceki videoda gördüğünüz. Diğeri de şehirler arası olan. O yüzden insanlara sorduğunuzda size yanlış yerdeki terminali tavsiye edebilirler. Haberiniz olsun. Ona dikkat ediniz. Şimdi ben Dures'e gitmeden önce çok acıktım dün akşam da bir şey yemedim. Hemen oturup burada bir şeyler yiyeceğim. Sonrasında şehirler arası olan terminale geçip oradan Dures'e geçeceğim. Şöyle bir AVM'ye geldim. Yakında bir yer. AVM göstermek istemiyorum ama hani işiniz düşerse yemek falan, kıyafet. Hemen merkezde şöyle bir AVM. AVM'den çıktım. Orada yemedim. Pizzalar biraz pahalı. Şimdi size benim daha önce yediğim pizzacıyı tekrar göstereyim. Şöyle bir marketleri de var. 24 saat açık. Evet, geldik. Şu Mana Burgers. Şurası caddede bu. Çok uygun fiyatlar ve lezzetli. İçeriden menüyü gösteririm de şuradan da kısaca göstereyim. Durdurup bakarsanız combo, big combo diye değişiyor. Şeylerin fiyatları, burgerlar. Pizzalar standart, tek kişilik. Hemen aşağıda da benim şehirler arası gittiğim otobüs, şu parkın hemen alt tarafı. O zaman burada yiyelim, hemen sonra kaçalım. Evet, mekan böyle bir mekan. Gayet de güzel. İçerisi klimalı, dışarıda da oturabilirsiniz. Fiyatları tekrar burada göstereyim. Burgerların fiyatları orta ve büyüğe göre değişiyor. Büyükleri zaten 650 lek civarında. Maksimum 680 gördüm. Cipattalar var. Bunlar da ekmek arası sandviç gibi. Öyle düşünebilirsiniz. Sonra pizza. Pizzalar favorim burada benim. En pahalısı 590 leke geliyor. Hepsi aynı boyda. Salatalar var bir de. Bu şekilde. Ben kaç para ödedim? İçecek, kola artı pizza 600 lek. %30 da kart komisyonu alıyorlar, kredi kartı veya hangi kart kullanıyorsanız. Karnımızı doyurduk mis gibi pizzayla. 200 liraya pizza. Yani daha ne istersiniz? Bütün çeşitler aynı şekilde. Şimdi arkamda yediğim yer hemen karşı tarafta, gittiğim yerde otobüs terminali ve giden araçların kalktığı yer. Çok yakın ya. Tiran'ı sevdim. Hani ulaşım çok kolay. Zaten bilmiyorum, biliyor musunuz? Ben de yeni keşfettim. Bilmeyenler varsa ben de onlara da söyleyeyim. Google'un uygulamasına girdiğinizde gideceğiniz yeri yazıyorsunuz. Orada otobüse tıkladığınızda hangi ülkedeyseniz, hangi şehirdeyseniz daha doğrusu, hangi otobüse binmeniz gerektiği falan hepsi yazıyor. Sonra durağa kadar sizi yönlendiriyor falan. Bilmiyorum bilmeyen var mı ama benim gibi cahil olan, ben bilmiyordum açıkçası. Yeni görmüş oldum. Çok kullanmıyordum o yüzden. Yani yurt dışında Maps.me kullanıyordum. Burada da Maps.me'yi kullanıyordum da Google'a baktım. Öyle rastgele denk geldim. Bilmiyorum, yeni mi geldi bu özellik. Ben de görmüş oldum. Otobüsteyken size şundan da bahsedeceğim. Önce paralarını göstereyim istiyorum. Şöyle 500 lek. Daha sonra şöyle 200 lek var. Bende sadece 500 ile 200 lek var. Bir de bozuklar var. Bozuk olarak da şöyle 50 lekleri var. 5 lekleri, 20 lek, 100 lekleri var. 200'ü görmedim. 100'ü görmüştüm. Bir de şundan bahsedeyim. Araç içerisine binip alıyorsunuz. Yani size geliyor bile satan kişi, para veriyorsunuz. Bir tane kağıt veriyor. O kağıdı da inene kadar atmıyorsunuz. Sorduklarına gösteriyorsunuz. Başıma geldi. Unutuyorlar bilet sattıklarını. O yüzden tekrar soruyorlar. Bunu çıkarıp göstermeniz gerekiyor. 40 lek, 30 lek arası değişiyor fiyatlar. Haberiniz olsun. Burada Sırbistan'daki gibi çileli bir ücretlendirme olayı yok çok şükür. Dures otobüsüne bindik. Şuradan hemen direkt yol caddesi geçiyor zaten. Bu da hemen kalkıyor diye aceleyle bindim. Direkt zaten girdiğinizde üstünde de yazıyor Dures diye. Böyle değişik otobüsler kalkıyor. Bir büyük, bir küçük. Hiçbir standartı yok. Geri dönüş internetten baktığımda saat 10 gösteriyordu en son. Gece 10. Bakalım, öyleyse güzel olacak benim için. Biraz geç döneriz. Geceyi de görürüz orada. Gidenler hep genç zaten, turistik bir yer olduğu için. Birkaç tane teyze var.
Evet, Dures'e ya da diğer adıyla Dürç'e geldik. Dürç'e geldik. Şimdi sahile tarafına bir yürüyelim. Bu arada son otobüsse daha doğrusu saat 7'de kalkıyormuş. Konuşamıyorum ya. Son otobüs 7'deymiş işte. İnternetten baktığımda 10 falan diyordu. 7'ye kadar vaktimiz var. Fiyattan bahsedeyim. 1,5 saat yol için 180 leg veriyorsunuz. Bence gayet iyi fiyat. Şimdi serin ya, otobüste yandık. Buradaki otobüslerde klima diye bir şey yok. Güya var ama bence yok. Şimdi buradan sahile bir inelim. Dures şehrinin sahili biraz otobüs durağına uzak. Baktım 7 kilometre falan gösteriyor. Şu liman tarafına inip o taraftan otobüs falan bakacağım. En azından dönüş için direkt otobüsle döneyim. Yürürken bir keşfetmek adına şöyle gölgeden yürüyoruz. Bakın Yunan mutfağı burada her yerde ya. Adamlar kendilerini deli gibi tanıtmış. Bizim mutfağımız da var ama dönerimiz bile onlarda. Gyros diye geçiyor onlarda, gyros. Her yerde gyros. Bayağı büyük bir şehir. Turizm canlandırmış şehri. Turistler zaten otobüsün yarısından fazlası turisti. Sıcaktan bahsetmeme gerek yok artık. Buralar yanıyor. Buralara Temmuz'da gelmeyin. Ağustos'un başında da gelmeyin. Eylül gibi gelebilirsiniz. Ya da Nisan'da. Şu an felaket. Onun dışında şehir güzel. Tiran'a göre bile güzel. Çünkü daha temiz, daha bakımlı. Turistik yer olduğu için sanırım. Daha bir çekiciliği var. Da biz bu sahili bulabileceğiz mi bakalım. Daha yürümeden su gibi olmaya başladım yavaş yavaş. Şimdi bu tarafa gidersem, şu an tam liman kenarındayım. Bu tarafa gidersem sahillerin falan olduğu yer. Gerçi bu tarafta da sahil var ama şehrin asıl gezilecek yeri, merkezi tarafı bu taraftaymış. Biz o tarafa doğru bir gidelim. Belki yüzülecek yer varsa o tarafta yüzeriz ederiz, seriniriz biraz. Yüzemezsek de şehri bir görmüş oluruz. Merkez çünkü o tarafta. Burada bu tarafta sadece sahil var. O yüzden biz buradan, kafeler var burada. Kafelerin kenarına devam edelim. Felaket bir sıcak var ya. Anam. Neyse devam. Hemen bu yerin arkasında şu taraftan girişi var. Karşıda da gemiyi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buradan direkt İtalya'ya geçiyorlar. 7 saat sürüyormuş vapurla. Hem fiyat olarak da uygunmuş. Varsa vizeniz, geçmek istiyorsanız Arnavutluğun Dures şehrinden direkt İtalya'ya karşıya geçebilirsiniz. Uygun fiyata 7 saatte. Sahilden devam ediyoruz liman kenarından. Bayağı büyük bir limanı var Dures'in. Burasının neden bu kadar geliştiği belli. Burası sahil kenarı artık, ya daha doğrusu liman kenarı. Şimdi buradan devam edeceğiz. Şu kiliseyi şuradan alayım istedim bir de. Çok daha iyi görünüyor. Evet, Dures Kalesi önümüzde. Şuradan da süper bir yol gidiyor yukarıya doğru, merkeze doğru. Otogar tarafına doğru. Burada deniz ürünleri her restoranda baktım. Geçtiklerimde gayet güzel ve fiyatları da uygun görünüyor. Burada geç kalmazsam şayet bir deniz ürünü gömeriz bugün. Yalnız tek pişman olduğum bir şey var. Buraya ben keşke bir gün ayırsaydım, yani geceli olarak. Size tavsiyem. Bence gelin kalın. Güzel bir yer. Büyük de bir yer. Eminim ki gecesi daha güzel oluyordur. Şöyle sıcakta gezmektense. Kaleye bir bakalım. Çok fazla bir şey kalmamış. Kalesi var. Arkasından diğer tarafta Venediklilerden kalma duvarlar var. Tabi İtalya yakın. Venediklilerin bu tarafta olması vesaire normal zaten. Söylemiştim daha önce. Osmanlılardan etkilendikleri kadar Venediklilerden de etkilenmişler. Yani İtalyanlardan. Bir bakalım ücretli değilse. ...3D gözlükle yapılan bir sergiymiş. Kapıyı da lak diye kapadı. Kalenin içini böyle bir para tuzağına çevirmişler. 600 lek veriyorsun, gözlüğü takıyorsun. Sanal müze. Ne anladım bu işten? Yani. Kalenin duvarları kalmış elde. Onları da şuradan gösterelim. Birkaç tane buraya top koymuşlar. Güzel yapmışlar ama ya. Şu karşıdaki özellikle demirden olan heykeller. Elinde tridentli bir adam duruyor. Atların üzerinde. Harika. Denize geldik. Süper esiyor. Sıcak azaldı diyebilirim. Gayet serin esiyor. Şimdi o tarafa geçeceğiz. Şurayı bir manzarasını alalım, size göstereyim. Buradaki figürün de önemli bir hikayesi var. İsmi şurada, hemen söyleyeyim size. Ulginaku Muja diye bir isimde 7 Nisan 1939'larda İtalyanlara karşı kendisi ülkesini savunmasıyla ünlenmiş. Kahraman olarak anılıyor. Evet, İtalyan faşistler diye geçiyor hatta yazıda.
Dediğim gibi bayağı bir İtalyanlardan da çekmişler zamanında. Çekmemeleri normal değil çünkü yani çok yakınlar. Birbirine yakın ülkelerin mutlaka zamanında böyle sorunları, problemleri olmuş olabilir. Sahil kenarına çok önem vermişler. Çok geniş bir alan bırakmışlar yayalar için, yeşillikler için. Tabii yeni ekilmiş bazıları ama güzel. Düzenleme falan çok iyi. Tiran'dan sonra burası beni açtı diyebilirim. Güzel. Şurada insanlar yüzüyor. O tarafa doğru da gideceğiz. Bugün de yürüyeceğiz. Bakalım denizi temiz mi? İlla ki temizdir. Adriyatik denizi sonuçta. Sadece liman kenarında ya, o yüzden bir acaba dedim. Çok fazla işletme yok. İşletmeler bile yani deniz kenarından bayağı bir uzakta bakın. Sadece şu köşede var. Bu bina zaten inşaat halinde. Şu karşısı da liman. Hemen bu tarafta böyle yürüyüş yeri. Bu arada bir saniye. Şöyle az ilerleyelim. Şu taraf limana geçtikten sonra tekrar sahiller var o tarafta da. O tarafı da güzel aslında ama deniz o kadar iyi değil ya. Yok yani tahmin ettiğim gibi liman kenarı ya. Pek iyi değil açıkçası. Bir bakalım bir daha şöyle şu yapının ilerisine de yürüyelim. O taraftan da bakalım nasıl, deniz güzel mi değil mi? Sahil kenarı o kadar da sıcak değil. Kalabalık da değil. Çok güzel bence. Kalabalık olmaması artı. Deniz o kadar iyi değil ama idare eder. Eminim şehir dışında daha güzel yerleri vardır. İşte böyle bunlar için de araba vesaire şart. Çok fazla otobüs yok burada ya. Gerçekten bakıyorum sağa sola, şu taraf mesela ana yol. Ana yol civarında otobüs göremiyorum. Hani görürsem bir sorarsam belki birazcık şehrin dışına da çıkmaya çalışacağım. Evet, bu kısım daha iyi yüzmek için. Sahilde güzel, kumlu. Denizi de iyi ilk girdiğim yere göre. Bir de şu binanın arkasına bakmak istiyorum. Birkaç mekan başladı bu taraflarda. Müzikli. Çok fazla Alman var bir de. Tiran'da, Arnavutluk'ta. Bir de bu tarafta. Eminim Ksamil bölgesi daha güzeldir. Çünkü çok pahalı zaten. Pahalı olduğu için de herhalde çok talep var. O tarafı gidemeyeceğim. İstiyordum ama konaklamalar falan birazcık pahalı. Bir de son birkaç günüm kaldı dönmek için. Araya Kosova'yı ekleyeceğim. O yüzden şimdilik Dures'le yetiniyoruz. Dırç şehriyle. Tuhaf. Türkçesi mi Dırç acaba? Çünkü haritada da Dırç yazıyordu. Bir de Dures diyordu. Şurada gölge bulursam eşyaları oraya koyup dönüşte ben de burada girmek istiyorum açıkçası. Ama şöyle bir karşı tarafa bakalım yani bunun arkasına. Sonrasında. Burada deniz ürünü yenir ya. Tazedir. Niye burada Türk yok? Buralarda pek yok işte. Hep popüler yer değil. Şuralarda kamera yerinde dur. Şuralarda yenilebilir. Gimbal'ı kullanıyorum da o yüzden ekran öyle oldu. Aslında ayarlamıştım ama şöyle döndürdükçe o da dönüyor. Test etmiş olmuş olalım. Burada olayı yok işte her yerde. Duş. Denizden çıktıktan sonra tuzlu. O da güzel değil. Bir de yolculuk yapacağım falan. 1,5 saat daha merkeze gideceğim. O yüzden önce bir duş olan yere bakıyorum. Karşıki yere de geçeceğim. Biraz daha yürüyeceğim kıyıdan. Hem gezmiş oluruz. Bu tarafta böyle sakin. Çok sakin ya. Nerede bu millet? Nerede tatil yapıyorlar? Ya da sıcakta. Ama olsun, deniz kenarı sıcak dinlemez. Kalabalık olur genelde. Şöyle göstereyim. O kadar da kötü değil bence. Hadi balığa bakın. Fena değil. Kumlu. Yüzülür. Yalnız kokular geliyor buradan. Lağım kokusu gibi. Herhalde insanlar o yüzden pek tercih etmiyor. Biraz kokuyor, evet. Koku geliyor. Bu insanlar diğer taraftan geliyor. Karşıda da şezlonglu bir yerler gördüm. Orada da var. Şurada deniz ürünlerini bir çekmek istiyorum size. Bir bakalım onlara. Yine pizza. Balıklar 1000-1700, biraz pahalı ya. Balıklar niye öyle? Yani 400 lira falan yapıyor ama şöyle kalamar falan var. İyi yani, hayır. Şeye göre pahalı. Arnavutluğa göre pahalı. Burada da 950 ile 1250 arasında değişiyor. Fena değil. Çok rahat, hem de böyle deniz kenarında manzaraya karşı. Akşam yemeği çok güzel olur. Buraya bakalım. Pizza, balıklara bakıyorum bakın. Çorbası 550. Kendileri değişiyor. 850. Burası biraz daha uygun. Bence uygun. Fiyatları az çok gördünüz. Siz de düşünüyorsunuz, uygun mu değil mi bize göre? TL Türk lirasıyla Arnavutluk ve özellikle turistik yeri olan Dures gibi şehri gezilir mi gezilmez mi? Sizin yorumlarınız nelerdir? Şimdi karşıda güzel bir sahile geldim. Burada dinlenelim. Bakalım bir de şezlong fiyatları nasıl?
Evet, bu tarafta deniz daha güzel. Şezlong boş, herhangi bir şezlong göremedim. Şimdi şu ileriye doğru yürüyeceğim. O tarafta görürsem sorarım tekrar. Böyle devam ediyor şu karşıdaki evlerin olduğu yere kadar. O tarafa gider miyim bilmiyorum ama gidersem zaten göreceksiniz. Deniz burada gayet daha güzel. Şöyle yakınlaştırayım. Burası daha iyi. Neden oraların boş olduğu belli oldu. Yine duş olayı yok burada da. Duş olayını geçtim, zaten çantayı bırakmaktan da çekiniyorum açıkçası. Şuralara bıraksam girsem girilir mi? Girilir ya. Bir bakayım, dönüşte belki girerim. Biraz daha ilerleri gezelim. O gösterdiğim yerlerden birine oturdum. Burada oturup yemeğini yiyip karşıdaki şezlongları ücretsiz bir şekilde kullanabiliyormuşsunuz. Ama duş burada da göremedim, soracağım tekrar. Şöyle fiyatları göstereyim. Benim söyleyeceğim Grilled Seafood Mix karışık balık deniz ürünü ızgara 14 euro, yani 515 lira falan yapıyor. Burada euro olarak yazmışlar ama gene dediğim gibi deniz kenarında bir yer için uygun. En pahalısı şu 25 euro olan, o da 2 kişilik için 800 lira falan yapıyor. 800 mü yapıyor? Aynen 800 lirayı biraz geçiyor. Diğer balık ürünleri de burada. Ahtapot mesela 14 euro, 500 küsür. Yani 1000 liraya çok rahat, 1000 liraya çok rahat tek kişi doyar zaten de. İçecekler var mı? İçecekler yazmıyor, burada yok. Bu tarafta da yok. Et ürünleri mesela 15 euro. Evet, diğer atıştırmalıklarda burada fiyatları maksimum 25 euroya kadar. Böyle deniz kenarı turistik bir yerde. Gösterdiğim yerden kalktım. Yemedim çünkü kart geçmiyormuş. Ya buralarda kart olayında sıkıntı var yani. 3-5 komisyon için çoğu yer kart ile çalışmıyor. Yani böyle bir yer bile kartla çalışmıyor. Balkanlarda her yerde kart olayını beklemeyin. Geçen yerler çok var ama geçmeyen yerlerde bir o kadar çok. Başka yerlere bakalım. Zaten aç değilim daha da. En azından fiyatları size göstermiş oldum. Öyle mekanlardaki. Şimdi sahilden devam ediyorum. İleriye doğru. O taraflara da bakalım. Bundan önceki gösterdiğim mekanlara göre bir tık daha pahalıydı. Çünkü 400 lek falan civarında daha pahalıydı yani. O da herhalde şezlongları vesaire var diye oraya şezlong ücreti koymuşlar. Normal. Şöyle mekanlar var. Böyle arabaların girdiği mekanlar, yani buralar artık gerçekten lüks buralar. Şimdi gireceğim, soracağım, burada da kesin yoktur. Hatta şöyle bir bakalım bir. Balıklar bakın. Oo, burada daha pahalı. 3000 ile 12.500 lek arasında, dehşet pahalı burası bakın. Ne o ya? 3000 lek 1200 lira falan yapıyor gene. Ya bizde aynı ama pahalı, bana göre çok pahalı. Şimdi bizim orada da mesela Karina diye bir yer var. Didim taraflarında. Orada da oturup tek kişi yeseniz aynı bu fiyatı verirsiniz. Yani içecek balık 1500 lirayı rahat bulur. Aynı kafa kafaya geliyor. Ama çok daha uygun yerleri var, gösterdim. Bir yer buldum. Şu aşağısında hemen yüzebiliyorsunuz. 400'e hem şemsiye hem de kiralıyorsunuz, yatak. Burada da fiyatlar bakın. Fiyatlar ne kadar uygun, burada daha uygun. 700, maksimum 1200 var. Bu arada levrek diyorum, 700 leke 2 porsiyon veriyorlar. Aynı zamanda çıpra da öyle. 2 tane veriyorlar bir porsiyonda. Salatalar da burada. Bence gayet uygun bir yer. Bu da aynı sırada olan bir yer. Bir sürü seçenek var. Şöyle bir yer, mekan. Şöyle de bir tatlı kuş var burada. Mekan güzel. Tuvalet arkada. Ben burada yiyeyim ya. Burası güzel. Evet, bu şekilde karides ve kalamar artı bira 500 lira böyle bir mekanda. Evet, deniz ürünlerimizi yedik. İçeceğimizi içtik. Biraz kendimize geldik. Sahilin az daha ilerisine, sağ tarafına gittiğim yöne doğru devam ediyorum. Şuraya kadar, ileride görünen yere kadar devam edeceğim. Şezlong kiralayıp biraz yüzmek istedim ama baktım arkalarda hep yer var. O yüzden vazgeçtim, gerek yok. Şurada bile girerim ben ya. Ne olacak? Temiz zaten su. Şöyle bir ileri daha gidelim de. 3 saatim kaldı bu arada. 1 saatini yola sayıyorum. Saat 5.30 gibi çıkarım ben buradan. Yürüye o terminale ulaşırım. Fazla mı verdim acaba diyorum ya. Sizce fazla mı? Karides, kalamar, ızgara artı bir tane bira. Kaç? 15 euro, yani 515 lira falan gibi bir şey ödedim. Sizce fazla mı böyle bir mekanda? Bana normal gibi geliyor yani, hatta uygun gibi geliyor. Daha pahalılarını bildiğim için bizim oralarda. Turistik bölgede oturuyoruz. Bana uygun geldi açıkçası. Şu olayı yapmışlar, sahili kenarlarını hep mekanlarla kapatmışlar. Yüzülecek yerler en azından. Arka tarafı da yüzülmeyecek yeri park yapmışlar. Herhalde az gelişmiş ülkelerde olan bir şey bu. Parselleme ve üzerine geçirme ve zapt etme diyelim biz bunu artık. Zapt ediyorlar ya. İnsanların sahilden faydalanmasını kapatıyorlar. Şak. Ön tarafına koy şezlongları, yap restoran, koy fiyatı, mis. Bak. Ben Dures'te halk plajı görmedim. Bir gördüğüm yer o temiz olmayan yerdi. İnsanlar orada yüzüyordu. Serbest bir şekilde, şezlongsuz bir şekilde. Onun dışında hep böyle şezlonglu bir yer. Söyledim, 400 leke kiralıyorsunuz gün boyunca. Yani 153 liraya falan geliyor aslında. Gene iyi.
Ama burası için değil. Burası için fazla çünkü düşünün 1,5 saatlik yolu ben 180 leke geldim. Geçen günde 500 leke 2,5-3 saat yol gittim. Onu düşünerekten hesap yapıyorum kafamda. İşte 700 leke 2 tane çupra ya da levrek yiyor biliyorsunuz. Izgara. Hani ona bakaraktan bence uygun değil. Yoksa bize göre 150 lira bir şey değil. Bizim oradaki piyasaya, şezlong fiyatlarına göre bir şey değil. Bakın iyi yerler hep kapılmış, çevrilmiş. Aha, parası olmayanlar da buradan giriyor. Kayaların arasından. Olay bu. Demek istediğim bu. Şuraya bak. Şezlonglara bak. Denizin içine kadar gidiyor. Yani kısacası 1000 lirayla burada güzelce gününüzü geçirirsiniz. Dures de dahil bunun içine. Bir tık pahalı olmasına rağmen. Onun dışında mesela dün ben 3 tane bira aldım. Bir tane de su aldım 1,5 litre. 130 lira para ödedim. Hani diğer içecekler de aynı bira gibi. Zaten su gibi hepsi burada. Aynı fiyata tekabül ediyor. TL ile rahatça bence gezilebilecek bir ülke. Arnavutluk. Şimdi buradan devam etsem mi etmesem mi çok mantıksız oldu. Bakın göstereyim. Böyle sol taraftan mekanlarla sınır çekilmiş durumda. Birazcık daha yürüyeceğim. Baktım yok. Deniz kıyısıyla bir bağlantılı yer. Geri döneceğim mecburen. Zaten görmüş olduk. Aha, otobüs geliyor. Süper. Bir tane otobüs gördüm. Bir sorayım bakalım dönüşte bunlar otogar tarafına gidiyor mu? Büyük ihtimal bunlar ya club ya da restoran gibi bir şey. Ama kapalı şu an. Benim yol boyunca devam etmemin bir anlamı yok. Neden olduğunu göstereyim size. Şimdi göreceksiniz. Çünkü yol boyunca bu şekilde hep mekanlarla dolu. Şezlong vesaire. Para vereceksiniz mecburen. 150 liraya bir şezlong parası. Onun dışında böyle yerlerden girebilirsiniz. Girsem mi girmesem mi kararsızım. Güzel, fena değil. Böyle kayaların içerisinden de girebilirsiniz dayıların yaptığı gibi. Vallahi ileriye gitmeden buradan göstereyim ucundan. Çok fena kalabalık. Ben sevmiyorum kalabalıkta yüzmeyi de. Oturmayı da, zaten eşyalar falan da var. Sıkıntı olur diye korkuyorum. O yüzden ben diğer taraftan dayıların olduğu yerde yüzeceğim. Arkamda gördüğünüz şu güzel Adriyatik Denizi'nde yüzdüm. Serinledik. O pis terlerimizi saldık suya. Şimdi birazcık güneşlendikten sonra, kuruduktan sonra biraz suyum var. Onu da kafaya dökerim. Artık o şekilde idare edeceğim. Ondan sonra Tiran'a doğru yavaş yavaş yola çıkacağım. Buradan merkeze yürürüm herhalde. Otobüs göremedim. Gene bir 4-5 kilometre var yolum. Yürüyerek geçti tatilim ama güzel, sevdim. Hoşuma gidiyor. Yürümek iyidir. Daha önce de söylediğim gibi yürümek sağlıklıdır, kardiyodur değil mi? Şurada kayaların arasında dolaşırken çok ilginç taşlar buldum, bakar mısınız? Mavi, yeşil. Bunları bilenler varsa yazsın, eğer değerli mi değil mi? Şu şeffaf, şu masmavi. Bu da aynı şekilde şeffaf. Şöyle yakınlaştırayım. Efsane taşlar ya. 7 saat çok uzak değil ve burası da onlar için ucuz olduğuna bakın. Arabalarıyla bile geliyor İtalyanlar. Da vapura atlıyorlar, 7 saatte buradalar. Kilometreye baktım. Bulunduğum yerden 4 kilometre diyor. Geldiğimiz mekanlardan devam edeceğiz. O yüzden buraları çekmeme gerek yok. İlginç bir şey olursa zaten görüyor olacaksınız. Otogara giderken yolu bu taraftan işaretledim Mesut'u da. Sağ olsun beni çok güzel bir yere çıkardı. Amfiteyatro ve içinde de amfiteyatrodan sonra kilise inşa edilen bir arkeolojik alanından geçerek gidiyorum otogara. Burada bu şekilde anlatıyor. Bayağı bir olayı var. Milattan önce 404 senelerine dayanıyor. Hatta gladyatör resimleri de yapılan kazılarda çıkartılmış. Amfiteyatrodan sonra da dediğim gibi kilise yapılmış üzerine. Bildiğiniz oyunların oynandığı, gladyatör dövüşlerinin olduğu bir alanmış. Şuradan girişi var. Ücretli ama zaten görünüyor. Şunlar da arkamda da hemen Venediklilerden kalma duvar. Daha sonra Venedikliler zamanında inşa edilmiş, tekrardan yapılmış bir duvar. Yanlışım varsa düzeltiniz. Şöyle alan, bakın ne kadar, nasıl diyeyim size, viran halde. Bizde çok iyileri var. Priyendir, Miletos'tur. İşte daha içeride Aydınların içerisinde ya da ne bileyim Olimpos tarafında. Çok daha güzel değerlendirebilmeliyiz. Yani şuranın nesi var Allah aşkına? Sadece etrafı çevrilmiş. Başına da bir biletçi dikmişler. Gerçi bizde de bilet olayı var da turist pek yok ya. Türkiye'nin her yeri arkeolojik alan. Giderken farklı bir yolu seçtim içeri taraflardan. Sizlere de göstermek istedim buraları. İçeri taraflarla çok güzel meydanlara sahip. Geniş ve tertemiz. Şöyle arkadan. Bu sokağı göstermiştim geçerken, belki hatırlarsanız, sahil tarafından. Şimdi buradan şöyle karşıdan devam edeceğiz. Tiran'a göre gerçekten çok gelişmiş bir yer. Turizm bu kadar geliştiriyor işte bir yeri. Merkez iyi ama merkezden daha iyi bir yer burası. Şu caddesi bile buradayım diyor yani.
Evet, yarım saatlik bir yürüyüşten sonra otobüs durağına geldik. Buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenin, takip edin veya zil butonunu açın. Bir şeyler olsun artık lütfen. Arkamda otobüs, bununla gideceğim. Kliması çok güzel çalışan otobüslerden, gene bindim, test ettim. Evet, burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Klimanın çalışmasından bahsederken bunu söyledim. Abartmıyordum yani. Şu an bakın. Şuraya bakın. Yani otobüsün içi böyle işte. Her yerim terliyor. Tuhaf bir sistemleri var. Yani sırılsıklam ya. Her yerimden ter akıyor. Bunu da sona ekleyeyim artık, görün. Otobüsler hep böyle, yani ilk bindiğim otobüs değil. Berat'a giderken de böyleydi. Gelirken de böyleydi. Böyleydi. 4 tane otobüs indim şehir içinde. Hepsi bu şekilde. Sauna.